Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Kasım günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya girdik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni haftamız kıymetli dostlarım. Yeni haftada ne olacak? Yeni haftada da tıpkı geçen haftada olduğu gibi anlattıklarımız yatırım tavsiyesi olmayacak. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz kıymetli dostlarım. Evet, geçen hafta boğa geldi. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Hem Bitcoin'de hem altcoin'de genel olarak bir boğa beklentimizin artık onaylandığını, boğanın onayını aldığımızı ve yükseldiğimizi, yükselişlerin başladığından bahsetmiştik ve bugün geldiğimiz noktada genel olarak A'dan Z'ye bütün coin'leri topladığımızda, çarptığımızda, çıkardığımızda, böldüğümüzde, 4 eş işlemi yaptığımızda ortalamamız %5. Bugün düne göre %5 daha zenginiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Siz zengin değilseniz düne göre %5, portföyünüzü bir gözden geçirin. Bir yerde yanlışlık var demek ki sizin portföyde demektir. Bitcoin bu yükselişten nasibini 3.64 olarak aldı. 82.280 arkadaşlar. Bitcoin 82.280'e geldi. Ne demek bu? Yeni ATH demek. Bitcoin 69.000'e ulaştı. ATH'ını tazeledi. Bitcoin işte ATH'ını geçtikten sonra güzel yükselişler bekleyecek diyorduk. 69'dan aşağılara indi, mahvetti bizi. 56'lara indi, bilmem nelere indi. Perişan etti bizi ve tekrar dedik 69'a gelip evet 69'a gelip 69'u kırdığında güzel yükselişler gelecek dedik. 69'dan sonra 74'teki ATH'ını yeniledi. 74'e ATH'ını yenilediğinde birçok kişi çıktı piyasaya arkadaşlar. Ne dediler? Elinize verecekler, çok sert çakacaklar, sakın almayın dediler. Biz ne dedik burada? Tekrar ediyorum ki hani şey yapın diye, hani ders alın diye, çünkü bağlayacağız bunu bir yere. Dikkatli dinleyin. 74 bine geldiğinde stop noktamız olarak 70 bini belirlemiştik. 74 bine çıktığında 72 bini belirlemiştik. Sürekli fiyat yükseldikçe biz de alttaki stop noktamızı yukarıya doğru taşıdık. Tabii ki piyasaya çakacaklar. Tabii ki piyasayı düşürecekler. Yedirir mi bunlar? Büyük sermaye, büyük balinalar, küçük yatırımcıya, sana bana bu piyasayı yedirir mi? Tabii ki de yedirmemek için elinden geleni yapacak. Biz de yemek için elimizden yapacağız. Bu bir savaş arkadaşlar. Ekmek aslanın ağzında kim kaparsa. Şu an için baktığımızda da kıymetli dostlarım, Bitcoin'in fiyatı 82.300. Bizim stop noktamız, piyasadan çıkıyoruz, kaçıyoruz dediğimiz bölgede 78 bin dolar. 78 bin doların üzerinde kaldığımız müddetçe hiçbir problem yok. 78 bin doların üzerinde kaldığımız müddetçe piyasadayız. 78 binin altında bir kapanış görürsek evet çakıyorlar, piyasayı düşürüyorlar demektir. Stop noktamızı daha videonun başında verdik. Hadi devam edelim. Ethereum çok güzel yükseldi bu hafta. Bayağı bir iyi yükseldi. Bitcoin'e açık ara açtı. Bitcoin 1 giderken Ethereum 2 gitti. 2 katı kadar gitti. Bugün biraz soluklanmak tabii ki de Ethereum'un da hakkı. Ethereum bugün 0.40 geri çekildi arkadaşlar. Tether tarafını hep atlıyoruz. Tether tarafına fazla bakmıyoruz arkadaşlar. Nasıl olsa stabil coin diye. Şöyle söyleyeyim. Bu stabil coin işinde güzel para var arkadaşlar. Yani para aslında stabil coin'lerde. Ethereum ağına girdiğinizde bir sürü stabil coin var. Solana ağına girdiğinizde bir sürü stabil coin. BNB, Binance Smart Chain ağına girdiğinizde bir sürü stabil coin var arkadaşlar. Bu stabil coin işinde güzel para var. Bu hafta son 4 günde 4 milyar, her gün 1 milyar dolarlık Tether basıldı arkadaşlar. Eskiden bu Tether basma olayları ayda bir olurdu. İşte 2 ayda bir olurdu. Bir ara haftada bir oldu. Bu ne demek? Hani basıldı ne demek? Kar demek yani. Bu hafta her hafta 1 milyar para kazanıyor demek adamlar. Neden basıyorlar peki? Çünkü talep var. Piyasada insanlarda acayip derecede bir Tether olayı var. Tether'le alım yapacak. Adam yeni giriyor piyasaya. Ya Bitcoin diye bir şey varmış. AVAX diye bir şey varmış. Pepe diye bir şey varmış. Alan zengin oluyor, uçuyor, kaçıyor.
Nasıl alacağız biz bu Pepe'yi? Nasıl alacağız biz bu AVAX'ı, Bitcoin'i diyenlere de diyorlar ki önce USDT alacaksın. Önce Tether alacaksın, paranı dolara çevireceksin, ondan sonra alacaksın. Sanki Türk lirasıyla alınmıyormuş gibi tırnak içerisinde. Herkeste var bu. Tether'e bir geçme, Tether'e alma olayı var yeni girenlerde. Demek ki Tether basıldı açıklamasını okuduğumuzda piyasaya yeni insanlar giriyor, piyasaya civcivler geliyor, piyasaya taze yatırımcı, taze para geliyor demek olarak yorumluyoruz. Bunlar yükseliş alametleri olarak bir cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Yarın bir gün şu kadar Tether basıldı diye bir haber okuduğunuzda anlamı budur. Piyasa yükselecek manasına gelir. 4 günde 4 milyar basıldı arkadaşlar. Deli paralar bunlar, büyük paralar bunlar. Bunlar yükselişin devam edeceği anlamına gelen işaretler. Bir de USDC var, USDC var. O da 4 günde 1 milyar dolar basmış. Allah bereket vermiş, bereket versin herkesin gücü yettiğince. Kimisi 1'e 1000 kazanır, kimisi 1'e 2 kazanır, 3 kazanır. USDC de o kadar kazanmış. Ne diyelim hayırlı uğurlu olsun. Yükseliş alametleri devam ediyor. Solana'da %6'lık yükseliş var. BNB'de %2'lik bir yükseliş var ki BNB çok gitti zaten. BNB haddinden fazla. Yani bazı coinler vardır öyle uçup kaçıp gitmez. BNB bir anda 500 küsür dolarlardan 650 dolarlara falan uçtu gitti. Bir anda bayağı bir yükseldi. 650 olmadı galiba da. Bayağı bir uçtu gitti. Bir nefes alması gerekiyor. 1.95 geri çekildi. Ayrıca bu 1.95 geri çekilmesinde de FTX'in de rolü var. FTX borsası biliyorsunuz ki battı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki batması esnasında toplum genel olarak FTX'in sahibi Sam Bankman-Fried da dahil Binance'ı suçladı arkadaşlar. CZ'yi çok suçladılar. Senin yüzünden battık diye. Ki Amerikan hükümeti de öyle düşünüyordu ki CZ'yi birdenbire hapse aldılar. Bir şeyler yaptılar. CZ suçunu işte kabul etti. Gitti hapis yattı. Bir sürü ceza ödedi. Her neyse. FTX'in BNB tarafına bir dava olayı var. Hem CZ'yi hem de Binance'i dava etti. Binance buna saçmalık dedi. Böyle bir şey yok falan dedi. İşte siz bizim paramızı aldınız, şöyle yaptınız, böyle yaptınız gibilerden FTX'in suçlaması var. Şimdi yargıya taşındığı için pek bir şey söylemek istemiyorum. Ee, Bu konuyu FTX BNB'yi mahkemeye vermesinden dolayı da geri çekilmiş olabilir. Dogecoin %18.35 gitti. Aşağıda Cardano %1.30 gitti. Dogecoin bu hafta %84 gitti. Cardano bu hafta %81.5 gitti. Bu ikisini niye beraber söylüyorum? Çok alakasız projeler. Birisi meme coin, birisi Layer 1 projesi. Piyasanın ağır abilerinden bir tanesi Cardano. Bunların sahiplerinin ortak noktası, sahipleri de demeyelim de babalarının ortak noktası var diyelim. Adanın babası, Cardano'nun babası Charles Hoskinson, kurucusu, CEO'su, şusu busu. Diğerinin de zaten babası Elon Musk. Bu ikisinin ortak noktası Trump arkadaşlar. Elon Musk-Trump ilişkisini zaten anlatmaya gerek yok. Tüm dünya biliyor. Charles Hoskinson'ın da yapmış olduğu açıklamada Trump yönetiminin kazanmasına çok sevindim. Yeni dönemde Trump yönetiminde çalışmakla, onlarla beraber çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Evet, Trump'ın kripto danışma kurulunda ben de varım gibi açıklaması şok şok şok. Ulan biz bu Cardano niye yükseliyor diyoruz. Meğer Charles Hoskinson açıklamasından dolayı. Bu şeyin yanında, Cumhuriyetçilerin ya Demokratların yanında, Trump'ın yanında, sağında, solunda, önünde, arkasında birçok dostum, birçok arkadaşım var tabii diyor. Tabii ki de kripto danışmanlığında, kripto danışma kurulunda ben de olacağım demesiyle Cardano bu yüzden yükselmiş. Yükselmeye de devam edecek gibi de duruyor Cardano, Charles Hoskinson'ın açıklamalarından dolayı. Evet, BNB çok gitti o yüzden nefes alıyor dedik. Ripple çok gitti o yüzden nefes alıyor dedik. Shiba %9 arkadaşlar. Artıda Shiba tarafında da olumlu gelişmeler var. Kranos %27 gitti en çok giden. VIF
en çok giden, Doge en çok giden, Ondo en çok giden, Popcat Sola dün lanet olsun falan. Bu da şey oldu yani. Gerçekten de oluyor değil mi yani? Popcat Sola ben ne zaman kıssam, ne zaman fırça atsam ertesi gün en çok yükselenlerde oluyor. Dün gene bir fırça attık. Bugün %14 yükseldi. Popcat Sol elimizde kaldıraçlı olarak tuttuğumuz bir pozisyon. ENA'da güzel yükseliş var. Yükselemeyenler Nero, Aero, LDO bunlar da yükselemeyen. ADA bu arada geri çekilmiş. Bugün az önce yükseliyor demiştik. Bayağı geri çekilmiş. Çekilsin artık fazla gitti. Bu Charles Hoskinson doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bunu da zaman gösterecek kıymetli dostlarım. Şöyle notlarıma bakıyorum. Tether'in 4 milyar olacağından söyledik. Cardano'dan bahsettik, Doge'den bahsettik. CZ açıklama yaptı arkadaşlar. CZ. Ne diyor CZ? Risk yönetiminizi sevgili dostlar, açgözlülüğünüzü dizginleyin diye tekrardan açıklamasını geçen yapmış olduğu açıklamayı yeniledi. Şimdi şurada baktığınızda kıymetli dostlarım gel buraya sen bakayım. Şurada bakınız bir tane çanak var. Geliyor, yükseliyor, düşüyor, öyle gidiyor. Giderken geri çekiliyor, çanağı yapıyor, öyle gidiyor. Çanağı yapıyor, öyle gidiyor. Hani bunun çanağı? Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda hani bizim çanağımız nerede? Çanak yok. Buradan buraya kadar şuradan da bakın baktığımızda iyi bir yükseliş burası. Aynı benzer bir yükseliş. Bir çanak bekliyoruz arkadaşlar. Yani bir geri çekilme gelmesi gerekiyor. Tamam boğadayız eyvallah ama bir geri çekilme gelmesi gerekiyor sağlıklı yükseliş için. CZ de buna dikkat çekiyor. Bir geri çekilme bekliyoruz diyor arkadaşlar. Piyasaya bir olumsuz bir hava pompalamak gerekiyor. Yani her şey bu kadar güzel olamaz. Nedir bu kötü hava diye şöyle bir baktığımızda MTGOX devreye çıkıyor. MTGOX, batık MTGOX borsası sevgili dostlar piyasalara yaklaşık olarak 2,4 milyar dolarlık gene dağıtım yapmış. 2,4 milyon dolarlık Bitcoin dağıtımı yapmış arkadaşlar. Bu zaten milletin parası, el alemin parasıydı. Hani millet bu parayı alacak, ve alanlara da baktığımızda, daha önceki dağıtımlardaki alanlara baktığımızda satmadıkları göründü. Yani satmıyorlar. Benim şimdi oturuyorum böyle evimde. MTGOX'tan zamanında kazığı yemişim. Yemedik de yemişiz diyelim, varsayalım. O para gitti sayıyoruz. Öyle bir paramız yok. Öldük bittik. Birdenbire MTGOX çıkıyor. Bana diyor ki senin vakti zamanında MTGOX borsasında 10 tane Bitcoin'in vardı. Yani. Şimdi bir taneyi zor alıyoruz. 10 tane Bitcoin'in vardı. Almışsın zamanında 200 dolardan, 100 dolardan 10 tane, 2000 dolarlık. Evet biz sana bu 10 tane Bitcoin'ini veriyoruz deyince ben birdenbire zengin oluyorum. Eyvallah. Hemen bozdurup evini arabasını alan var. Var. Ama bu küçük bir yoğunluk. Büyük yoğunluğa baktığımız zaman, büyük kalabalıklara baktığımızda hemen bunlar bakıyorlar. Bitcoin'de boğaya girdik. Bitcoin 82 bin dolar. Yok diyor. Ben bu parayı 10 senedir 10 sene önce 1000 dolara aldığım Bitcoin'im şimdi 10 milyon dolar olduysa biraz daha tutarım. Nasıl olsa ölmüş eşek, nasıl olsa sermayesi sıfıra yakın bu malın biraz daha tutarım ve 100 bin dolarda, 200 bin dolarda satarım diyen büyük bir çoğunluk var. MTGOX'la bu olmadı. MTGOX piyasayı kötü bir haberi pompaladı ama düşüş gelmedi. Piyasa o kadar açgözlü ki düşüş gelmedi. Ama bunu bir şeyle düşürecekler. Düşürmeleri gerekiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Düşürmeleri gerekiyor. 78'in altına kadar düşürürlerse karlarımızı kapatıyoruz. Sadece spotları tutuyoruz. Bütün long pozisyonları bozuyoruz arkadaşlar. İşin piyasadan çıkıyoruz. 78'in altına kalırsa. Spotları tutmaya devam. Spotlarda herhangi bir tehlike görünmüyor. Herhangi bir risk yok. Başka neden bizi vurabilirler diye şöyle bir baktığımızda ekonomik takvimden destek isteyelim. Gel baba bu hafta ne olacak? Almanya, Türkiye kriptoyu etkilemez. Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nden tüfe verileri gelecek. Baktığımız zaman şu an Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon oranı 2,4. Piyasanın beklentisi de 2,4.
Belki bu 2.5 getirirler. Belki 2.6 getirirler. Yüksek getirirler enflasyonu. Piyasayı oradan da vurabilirler. İşsizlik haklarından başvurular var Perşembe günü arkadaşlar. Perşembe üfe var. Ham petrol stokları var. Powell konuşması var. Hadi buyur bakalım. Perşembe günü saat 11'de Türkiye saatiyle Powell'ın konuşması var. Yani bir şekilde boğadayız. Evet. Bir şekilde ana yön yukarı. Evet arkadaşlar. Yani Bitcoin'in şurada aşağı doğru çekilmesi ana yönün yukarı olduğu gerçeğini değiştirmez. Bitcoin'in burada da geri çekilmesi gerçeği değiştirmez. Burada da olması gerçeği değiştirmez. O yüzden spotlarınızı kapatmayın diyoruz düşüşlerde. Geri çekilmelerde spotları kapatmayın. Kaldıraçları kapatın sadece sell sinyali geldiğinde. Hatta bunu 2 saatlik olarak benimseyip 2 saatliklerde sellerde kapatıp buy'larda tekrar long'lara girebiliriz. 1 saatlikte de girebiliriz. Sorun değil yani bu düşüşlerden hani kaçın arkanıza bakmadan kaldıraçlarda. Spotlarda eyvah düşüyoruz işte boğa yalanmış, şu yalanmış, bu yalanmış. Tutmaya devam spot tarafta. Böyle haberleri bekliyoruz. TÜFE haberlerini bekliyoruz. Bir de ilginç bir haber bugün dikkatimi çekti arkadaşlar. Waves olayı var. Bu Waves olayını bana geçen sene çok soruluyordu. Hocam Waves coin hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Waves nasıl bir proje diye. Ya Waves iyi bir proje arkadaşlar. Güzel bir proje. Ama sahibi yaramaz demiştim ben o zaman. Onun sahibi dolandırıcı demiştik arkadaşlar. Sahibi bilmiyorum beni dava eder mi ya? İsmini verecektim de vermeyeyim. Kurtlar Vadisi'ni izleyenler çok iyi bilir. Hani Testere Necmi ile birisi yatta viski içerken Polat geliyor öldürüyor ya bunu. O şapkalı adamın adı neydi? İşte o. Adam arkadaşlar bu babasının sahibi. O biraz yaramaz adam. Babası şişiriyor. Babası böyle olmayan hacimleri yapıyor gibilerden güzelim projeyi, güzelim babası mahvetti demiştik geçen sene. Nitekim de öyle oldu. En son Waves FTX borsası, az önce Binance'e dava açan FTX borsası, Waves'a da direkt o şahsın kendisine de yine bir dava açmış. Senin yüzünden biz bu kadar battık. Senin şişirmelerin dolayısıyla, senin bizi yanlış yönlendirmelerinden dolayı biz böyle hale geldik diye yaklaşık 90 milyon dolarlık FTX Waves'a bir dava açmış. Elinde Waves token olanların vay haline diyelim. Yani yönetici dandik arkadaşlar. Yöneticide var sorun. Waves tarafında. Bakalım mı? Boğanın durumuna bakalım. Altcoin'lerin durumuna bakalım. Total'la başlayalım. Total'a girdiğimizde şöyle yapalım. Total'a girdiğimizde herhangi bir problem yok. 2.71'in üzerindeyiz. Ufak bir geri çekilme olabilir 2.70'lere doğru, 71'lere doğru. Bir sorun yok. Total'da hala ana yön yukarı. Piyasaya para giriyor. Total 2 büyük altcoin'lere baktığımızda hedef 1.25 1.256 trilyon dolardı. Bunun şöyle biraz böyle, biraz böyle, biraz böyle, biraz böyle, biraz böyle yukarıya gitmesini istiyoruz. Nasıl zikzaklarla düştüysek zikzaklarla çıkmasını bekliyoruz. Geri çekilmeler, alım fırsatı hala herhangi bir bu tarafta da herhangi bir sorun görünmüyor. Total 2 tarafında Bitcoin'i çıkardıktan sonra altcoin'lerde. Küçük altcoin'lere bakalım. Miniklere baktığımızda da gene boğa sinyalini evet aldık. Şuradan aldık. Buradan onayımızı aldık. Gidiyoruz arkadaşlar. Geri çekilmeler tabii ki de olacaktır. Nasıl düşerken şöyle zigzaglarla düştüysek böyle zigzaglarla da çıkacağız. Herhangi bir problem yok. Yine boğa tarafındayız. Bitcoin dominansında sevgili dostlar sell sinyalimiz vardı. Artık aşağı doğru düşüyoruz. Kesin boğaya girdik. Kesin artık insanlar Bitcoin değil altcoin'ler alıyor diyebilmemiz için şurası sarıyla belirttiğimiz daha önce şimdi beyaz koyduk. 56.60'ın altında kapanış görmemiz gerekiyor. Hala Bitcoin Reis'in yükseliş potansiyeli var. Hala uçup gitme, bizi kandırma. Şurada bakın kandırdı. Burada kandırdı. Burada kandırdı. Tekrar long'a döndü. Hareketlerini yapma ihtimali var. Kesin olay için bu 56'ları şuraları beklemekte fayda var. Dominans hala tehlikeli. Bir saatliğe bakmak istiyorum. Evet bir saatlikte dominansla bir buy sinyali gelmiş. Ee, dünden beri Bitcoin Reis yalnız yükseliyormuş.
Şöyle baktık. Şimdi tekrardan aşağıya doğru iniyor. İndiğini görüyoruz mu? Evet, buralarda bir bocalama var. Yarım saatliğe aldık. Bunun üstüne atsın, bunun üstüne çıksın istemiyoruz. Reis tek başına gitsin. Bitcoin tek başına gitsin istemiyoruz. Şu an dominans tarafında. Kısa vadede bir olumsuz bir hava varsa genel resme baktığımızda olumluyuz dominans tarafında. USDT dominansında insanlar hala evet USDT'yi alıyorlar ama direkt altcoin'lere geçiyorlar. Direkt Bitcoin'e ve altlara geçiyorlar. Yani boğa trendinde özetlersek herhangi bir problem görünmüyor. Her şey yolunda. Bitcoin'de ve altcoin'lerde ana yön yukarı. Bitcoin'de ve altcoin'lerde olur da fiyat geri çekilirse düşüşler alım fırsatı. Hala hocam ücretsiz Telegram diyorsunuz. Bilmiyorum nasıl giriliyor diyorsunuz. Arkadaşlar videonun bakın yorumlar kısmında Telegram kanalımız diyor zaten. Sadece tıklamanız yeterli. Tıkladığınızda cepten eğer telefon uygulamanız varsa zaten direkt olarak atıyor. Bilgisayardan da şuradan webten girebiliyorsunuz. Telegram kanalımıza Eko Kripto. Burada VIP kanalları da var. Normal kanallar da var. Buradan geldiğinizde konuştuğunuzda size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun haricinde TikTok'ta var. Onun haricinde Eko Kripto Official Twitter kanalımızda var. İngilizce olması sizi yanıltmasın. Üstüne basıp çevire bastığınızda zaten Türkçe'ye çeviriyor. Solana hedefini vermişiz bu tweette. Evet canlar, başka bir videoda görüşmek üzere. İyiyiz, güzeliz, ana yön yukarı demeye devam ediyoruz. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık.